Narsistler de ağlar mı? Bu çok saçma bir soru. Elbette ağlarlar. Ama bu kanalda konuştuğumuz onca şeyden sonra sanki bu imkansızmış gibi gelebilir size haklı olarak. Aslında bu soruyu sormak için cesaret gerekir. Çünkü cevabı sizi rahatlatmak yerine daha da derin bir soru girdabına çekebilir. O gözyaşları gerçek mi yoksa sahte mi? Ya ikisi de doğruysa ama bambaşka bir şey ifade ediyorsa? Ben Mustafa Çay. Bugün bir narsist ağladığında bunun ne anlama gelmiş olabileceğini konuşacağız. Gözyaşının evrensel bir dil olduğuna inandığımız için gözden kaçırdığımız bir şeye göz atacağız. Ve belki de o ilişkinin içinde size verilen en büyük hasarın tam kalbine dokunacağız. Hazır mısınız? Çünkü bu kolay bir yolculuk olmayacak. Ama sonunda kendinizi çok daha özgür hissedeceksiniz. Gözyaşı hakkında bize öğretilen şey şudur. Gözyaşları hissetmenin bir kanıtıdır. Ruhun taştığı andır. Bir insanın gerçekten duygularının içine daldığının bir göstergesidir. Ve bu büyük ölçüde doğrudur. Çünkü insan beyni mekanik bir uyarana da, duygusal bir yıkıma da aynı şekilde gözyaşıyla yanıt verebilir. Soğan keserken de ağlarız. Sevdiğimiz birini kaybedince de. Önemli olan o gözyaşını besleyen nehrin nereye aktığıdır. Narsistler de ağlayabilir. Hem de çok derinden ve yıkıcı bir biçimde. Ama çoğunlukla kendileri için ağlarlar. Bugünkü amacımız bu ayrımı birlikte açmak. Katman katman anlamak ve sonunda size hem bilimsel hem de insani bir perspektif sunmak olacak. Narsisistik bir gözyaşının neden farklı olduğunu anlamak için önce narsisistik zihnin içine girmemiz gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında görkemli, özgüvenli, karizmatik, sanki hiçbir şey onu yerinden edemez gibi. Sanki bir elmas gibi, sert, parlak ve kırılmaz. Ama o elmas aslında camdan yapılmış bir imitasyon. Narsisistik yapının temelinde çoğunlukla çocukluk döneminde yeterince görülmemiş, onaylanmamış ya da hiçbir gerçekçi sınırla karşılaşmamış bir benlik yatar. Bu benlik zamanla kırılganlığını korumak için devasa bir zırh inşa eder ve bu zırhın adı büyüklük yanılgısıdır. Dışarıya ben her şeyin merkezindeyim mesajını veren bu yapı içeride sürekli şunu haykırır. Lütfen beni terk etme, beni küçük görme, benim yanımda ol. Ve işte burada o gözyaşlarının gerçek kaynağına ulaşırız. Çünkü bir narsist ağladığında ağlatan şeyin ne olduğunu anlamak her şeyi değiştirebilir. Nesne ilişkileri teorisi psikoloji tarihinin en önemli katkılarından biridir. Melanie Klein'dan Donald Winnicott'a, Otto Kernberg'e uzanan bu çizgi bize şunu söylüyor. İnsanlar çevrelerindeki diğer insanları ya tam anlamıyla ayrı birer özne olarak görür ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayan birer nesne olarak. Sağlıklı gelişimde zamanla nesne algısından özne algısına geçilir. Anne artık sadece beni besleyen bir varlık değil, kendi dünyası, acısı, sevinci olan bütün bir insandır. Ancak narsisistik gelişimde bu geçiş tam olarak böyle gerçekleşmez. Bahçenizdeki yaşlı bir meyve ağacını düşünün. Yıllarca size meyve vermiş, gölge etmiş, bahçenize anlam katmış. Bir gün o ağaç kurur. Eğer o ağaca gerçekten bir anlam yüklediyseniz üzülür ve ona dair yaşanmışlıkları, anıları özlersiniz. Ama eğer o ağacı yalnızca gölgesi ve meyvesi için kullandıysanız yerine ne dikeceğinizi düşünürsünüz. Narsisistik ilişkilerde insanlar çoğunlukla bu meyve ağacı rolündedir. Ve bir narsist sizi kaybettiğinde yaşadığı şeyin adı araçsal bir kayıptır. Sizi değil, sizin sağladığınız işlevi kaybetmiştir. Statüyü, onayı, egosunu yansıtan o aynayı. Ve bu acı gerçektir ama kaynağı bambaşkadır. Narsistlerin gözyaşını tek bir kategoriye sokmak hem hatalı hem de insani olarak adaletsiz olur. Çünkü her gözyaşı aynı değil. Ve bu ayrımı yapmak hem naif olmaktan hem de acımasız olmaktan sizi koruyacak. Bir narsist sevdiği birini kaybettiğinde gerçekten ama gerçekten üzülüyor olabilir. Ancak o üzüntünün içeriğini açtığınızda çoğunlukla şunu bulursunuz. Artık kim beni bu kadar iyi anlayacak? Beni bu kadar çok seven birini bir daha bulamam ben.
O olmadan hayatımı nasıl idame ettirebilirim? Fark ettiniz mi? Her cümle benle başlıyor. Bu sevgisizlik değil. Bu narsisistik zihnin dünyayı yalnızca kendi merkezinden görmesi. Teleskopu ters tutmak gibi. Her şey küçülür ve uzaklaşır. Yalnızca odak noktasındaki benlik büyük kalır. Peki ya siz bir ilişkiyi bitirdiğinizde? Yıllarca küçük düşürülmüş, manipüle edilmiş, görmezden gelinmiş biri olarak sonunda kapıya doğru yürüdüğünüzde de narsist yıkılmış gibi görünebilir. Seni çok seviyorum, sensiz yaşayamam diyebilir ve siz donup kalırsınız. Çünkü bu ağlayan kişi sen olmasan hayatım daha güzel olurdu diyen kişiyle aynıdır. Ama şimdi akan gözyaşları sevgiden değil, kontrol kaybındandır. Narsisistik zihin için terk edilmek en derin yaradır. Çünkü terk edilmek onların iç dünyasında şu anlama dönüşür. Sen değersizsin, sen yeterli değilsin, seni kimse istemiyor. Ve işte o gözyaşları bu derin kimlik krizini taşır. Kimi narsistler, özellikle de sosyal farkındalığı yüksek olanlar, gözyaşlarının nasıl algılandığını hesaplayabilirler. Bir cenazede, mahkemede, bir sosyal medya paylaşımında tam zamanında akan gözyaşları. Bu gözyaşlarının altında hiçbir şey yok demiyorum tabii ki. Belki içeride gerçek bir şeyler vardır. Ama bu gerçeklik içsel bir deneyimden çok dışsal bir performansın parçasına dönüşür. Şu an ağlamam bekleniyor ve ağlıyorum refleksi. Eğer narsisistik biriyle ortak bir kayıp yaşadıysanız muhtemelen şunu da yaşamışsınızdır. Siz üzgünken o öfkelidir. Siz ağlarken o cenaze organizasyonunu eleştirir. Siz özlüyorum derken o işleri maksadı der. Bu ilk bakışta soğukluk gibi görünür ama içeride çok 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 farklı bir şeyler olup biter. Narsisistik ego kırılganlığa tahammül edemez. Üzülmek, ağlamak, sana ihtiyacım var demek. Bu duygular onların zihninde zayıflıkla özdeşleşmiştir. Ve zayıflık o devasa sistemin en büyük tehditidir. Bir düdüklü tencerenin içinde biriken buhar gibidir aslında bu duygular. Hüzün, korku, çaresizlik ama kapak sıkıca kapalı ve buhar bir yerden çıkmak zorunda. Çıktığı yer çoğunlukla bir öfke patlaması oluyor işte. Öfke narsisistik bireyde yasın dışa vurumudur. O bağırır, eleştirir, soğur ama içeride kasırga esiyordur. Bu sizi korumaz. Bu acı vericidir. Ama bu dinamiği anlamak en azından o öfkenin sizinle ilgili olmadığını görmenizi sağlar. Ortak bir kayıp yaşandığında narsisistik birey garip bir rekabet içine girebilir. Sizin üzüntünüz küçümsenir. Sen ne bilirsin? Asıl acı çeken benim gibi şeyler söyler. Sizin anılarınız gölgelenir. O zaten beni daha çok severdi der. Sizin yasınız bile çalınır. Ben o kadar mahvoldum ki kimse benim kadar etkilenmedi diye söylenir. Buna acının sahiplenilmesi diyoruz. Ve bu yas tutan bir insan için ikinci bir yara açar. Zaten kaybetmiş biri olarak bir de kaybınızın gasp edildiğini yaşarsınız. Yasınızın kutsallığı ihlal edilmiş gibi hissedersiniz. Bu his son derece gerçek ve son derece meşrudur. Görüldüğü gibi narsistlerin hiç gerçek sevgisi olmadığını ya da hiçbir zaman gerçekten yas tutmayacaklarını söylemek bilimsel açıdan da, insani açıdan da yanlış olur. Bazı narsistler, özellikle de yüksek işlevli olanlar, bazı insanlara karşı gerçek bir bağ hissedebilirler. Ama bu bağ daha kırılgan, daha koşullu ve çok daha az güvenlidir. Ve o gerçek bağ kırıldığında içeride gerçek bir şeyler de kırılır. Fakat o kırılma yüzeye nadiren saf bir hüzün olarak çıkar. Çünkü araya o devasa zırh girer. İnkara dönüşür, öfkeye dönüşür, derin bir sessizliğe gömülür. Bir narsistin gerçek yasını görmek istiyorsanız yalnızca gözyaşlarına bakmanız yetmez. O öfkenin ne zaman ve neye karşı geldiğine bakın. O inkarın ne kadar katı olduğuna bakın. O ani hayatı normalleştirme çabasının arkasındaki sertliğe bakın. Orada tüm o zırhın içinde küçük ve korkmuş bir benlik vardır. Kaybetmekten, terk edilmekten, yeterince iyi olmadığından ödü kopan bir çocuk. Ve o zırhı kırmak sizin işiniz değil. Ama şunu bilin, ondan empati beklemeyin. Kuru bir kuyudan su çıkarmaya çalışmak
sizi yalnızca daha yorgun ve daha yalnız bırakır. Onların öfkesini kişisel algılamayın. O fırtınanın kaynağı onların içinde. Siz sadece en yakın limandaydınız. Ve kendi yasınız için, kendi acınız için ayrı bir alan açın. O alanı güvendiğiniz insanlardan, bir terapistten, bir destek grubundan alın ve kendi yasınızın derinliğine sahip çıkın. Bir başkasının sığlığı sizin derinliğinizi azaltmaz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.